Sadece bu ekran kartı için bu sistem alınır. Kesinlikle alınır. Teknolog'dan herkese merhaba. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda mükemmel ötesi bir oyunlarda da yüksek FPS alabileceğiniz harika bir hazır sistem sizler için incelemesini yapacağız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu sonuna kadar izleyip like atmayı unutmayın. Hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Dostlar, Synergy'de satılan Luna Scipia V1 diye geçen bir koduyla hazır sistem var. Her şeyden ötesi ekran kartı 3060. Yani eğer ki oyuncuysanız, oyunla çok alakadar bile olsanız ya da edit yapıyorsanız, renderlar vesaire uygulamalarla çok haşır neşriyseniz arkadaşlar bu bilgisayarı mutlaka bir bakın. Bakmanızı tavsiye ederiz. Çünkü Synergy'de yeni olarak toplanmış bir kasa arkadaşlar. Benim de hoşuma gitti. Özellikle parçaları da tek tek baktım. Kimisini resmi sitelerinden bulabildim. Bulamadıklarımda yine Synergy'nin kendi sayfasından bakacağız teknik özelliklere. Hemen hızlı bir şekilde öncelikle parçalarına bakalım. Arkadaşlar Ryzen 5 3600 diye geçen bir işlemci kullanıyor. 16 GB RAM'i var. 580 GB'lık M2 NVMe hard diske sahip SSD olarak tabii ki 3060'da bir ekran kartı var. Şu anki fiyatı 12.000 lira olarak geçmekte. Sizler de zaten görüyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde parçalarına bakalım sırasına. En başta gelmiş hizmet, montaj ve test ücretsizdir. Bu zaten önemli bir unsur. Zaten eğer ki hazır sistem alacaksanız bunu zaten dikkate aslında almanız gerekiyor. Çünkü ekstradan para isteyenler de olabiliyor. Ama siz kendiniz toplayacaksanız arkadaşlar bilgisayarı bu biraz riske giriyor. Eğer ki bilginiz yok ise zaten bunu zaten yapmayın. Ama zaten bilginiz var ise de buna zaten bir şey diyemiyoruz. İşlemci dediğimiz gibi AMD Ryzen 5 3600 tray ve fanlı da geçiyor. Yani kutusuz olarak satılan işlemciler ama fanı da var üzerinde. Hemen anakarta gelelim. Anakart Gigabyte'ın B450 diye Yonga setini kullanan bir anakart. Anakartı benim çok hoşuma gitti ya. 2 tane M2 soketi var. Hatta bir tanesi soğutucu. Birazdan geleceğiz oraya. RAM olarak da 2x8'lik Corsair'in RAM'ini kullanıyor arkadaşlar. Aşağı doğru indiğim zaman ekran kartı 3060 olduğunu söylemiştim sizlere. SSD diski ise yine Corsair'in 480 GB'lık M2 diye geçmektedir. Kasası yine Corsair. Yani burada hep Corsair kullanmış. Corsair çok kaliteli bir marka. Onu da size söylüyorum. Tabii ki kasa içerisinde de onun yanında da 550 wattlık artı 80'lik bir power supply da mevcut. Aşağı doğru indiğimiz zaman da bir tane de mouse koymuşlar içerisine. Dostlar işlemciden başlayalım. Resmi sitesinin AMD Ryzen 5 3600'e geçiyor. Sizler de görüyorsunuz. Çekirdek sayısı 6, iç parçacığı 12, 3.6 GHz'den 4.2 GHz'e kadar yükseltilebilen bir frekans ayarlarına sahip. Ön belleği 32 MB. Aman vallahi ya mükemmel ya. 7 nanometrelikte bir yarı iletken görüyorsunuz. Bu da çok güzel. Yani buradaki CMOS değerinin rakamı düşük, ne kadar düşükse o kadar iyi olduğunu zaten her zaman sizlere söylüyorum. Hemen baktığımız zaman da 65 wattlık TDP değeri var. Yani kullandığı voltaj çarpı amper watt değeri olarak geçiyor. Buradaki sayıda yüksek oldukça o kadar da iyidir. 95 santigrat'ta maksimum çalışma seçeneğini de görüyorsunuz. RAM olarak DDR4 teknolojisini kullanmakta, aynı zamanda 3.2 GHz'e kadar da bir RAM desteği görülmekte. Zaten AMD Ryzen 5 3600. Bir de bunun 3600X'i var. X'lerinde fan yoktur. Bilginiz olsun. Sıradaki parçamıza gelelim. Anakartımız Gigabyte'ın B450 Yonga setini kullanıyor. AMD bir Yonga set arkadaşlar. Bilginiz olsun. Intel'i hiçbir şekilde desteklemez. Aşağı doğru indiğimiz zaman da öncelikle şöyle bir bakalım. Yani mükemmel ya. Yani adamlar yapmış. Yani bunda ne var biliyor musunuz bu anakartta? RGB header var. Hem de 2 tane var arkadaşlar. Birazdan ona geleceğim. Yani benim çok hoşuma gitti. DVI çıkışı var. HDMI çıkışı var. USB 3.1 birinci A tip jenerasyonu görülmektedir. Gigabyte oyunlar için LAN genişletmiş yöntemiyle bir lokal bağlantı mevcut arkadaşlar. Ses gürültü koruması olay şeridi mevcut. 8 kanallı bir HD ses kartı görülmekte. Evet bakın şurada görüyorsunuz arkadaşlar. RGB Fusion 2.0 adreslenebilir led başlığı olarak geçiyor bu. Arkadaşlar 2 tane işte budur.
Yani kasalarda vardır ya, ben hep sürekli sizlere söylüyorum. İşte burada bir kontrolör var. RGB kontrolör. Buna gerek yok. Siz oyunlarda, müziklerde, videolarda ne duyuyorsanız ona göre yanıp sönüyor fanlarınız ya, mükemmel. Aynı benim kullanmış olduğum anakart gibi bir özelliğe sahip. Çift kanallı 4 tane portlu RAM soketi var. Zaten ikisini kullanıyor. Bu diğer ikisi paralel diye geçiyor ama 4 tane var. Yani 8 8 8 8 takarsanız ne olur? 8 16 32 olur. Yani siz eğer ki 16 16 16 takarsanız 16 16 32 64. Peki bu destekler mi? Bakalım, destekliyorsa tabii ki işlemci de destekleyecek ve tabii ki anakartın CMOS tarafı da destekleyecek. Aşağı doğru indiği zaman da konnektör bağlantı, evet, 2 tane M2 var. Bir tanesi soğutuculu demiştim videomun başında. Bir tanesi de normal bağlantı var. Ki bu çok iyi bir değer arkadaşlar. Yani böyle bir anakart alın. Oo, bir de bakın. Yani şu olay ise Yonga setin soğutucusu. Yani adamlar çok güzel dizayn yapmış. Benim hoşuma gitti. Anakart hoşuma gitti. Bugün bir anakart alacak olsam böyle bir anakart alırım kesinlikle. Aşağı doğru inmeye gerek var mı? Yok. Hemen şöyle bir teknik özelliklerine bakalım. Bu anakart nelerdir? Yani böyle bakalım, Ryzen 5 serisine kadar desteğini görüyorsunuz. B450 olduğunu söylemiştik Yonga setinin. RAM olarak ise 128 GB'a kadar destekliyor ve diyor ki tek bir 32 GB'lık RAM desteği var. Yani 32 64 128, yani düşünebiliyor musunuz? Çok iyi bir anakart kullanmışlar arkadaşlar. Çift bant kanal bellek mimarisi, bunu her zaman zaten değiniyorum. RAM olarak ise overclocklu 3.6 GHz, temelde ise ben baktığımız zaman 2933 MHz'i görmekteyiz. Bizim işimizi görebilecek bir frekans değerine sahip. Aşağı doğru indiğim zaman dahili grafikleri zaten sizlere söylemişim. DVI ve HDMI. Zaten bunu kullanmayacaksınız. Zaten sizde ekran kartınız var. Bunun 3060 ekran kartı var. Evet, 16 GB'da paylaşımlı bir ekran kartı ileride kullanabilirsiniz. Ola ki o 3060'ı sattınız, yine bunu kullanabiliyorsunuz. Aşağı doğru indiğiniz zaman ses kartı var demiştik. Gigabit bir LAN bağlantısı görülmekte ve genişletme yuvalarda mevcut arkadaşlar. Anakart benim gerçekten çok hoşuma gitti. Mutlaka bir anakart ayrıyetten, yani bunun dışında alacaksanız buna da bakmanızı tavsiye ederiz. Ses kartı line in, line out falan vesaire her şey mevcut ses kartı olarak da. Benim de hoşuma gitti. Combo PS2 klavye ve mouse'la mevcut. Sıradaki parçamız RAM ise Corsair'in 16 GB'lık 2x8 set olarak. Ben bunu resmi sitesinden bulamadım arkadaşlar. O yüzden yine Synergy'nin kendi sitesinden yürüyeceğiz. LPX diye geçiyor. Vengeance artık ne derseniz, 3 GHz'lik bir frekans değeri var. Gecikme değeri 16 arkadaşlar. DDR4 teknolojisini kullanan RAM'ler. Benim de gayet hoşuma giden RAM'lerdir. Ama RGB'si yok, bilginiz olsun. Ama soğutuculu olması da büyük bir avantaj. Çünkü RAM'lerde artık çok ısınmaya başlayan bir cihazlar olarak geçiyor dostlar. Hemen baktığım zaman da bizim işimize yarayacak bir RAM, frekans değerleri vesaire her şey burada. Teknik özellikleri arkadaşlar alabiliyorsanız alın. Bakın burada ne var? 2 tane 8. Yani 8 8 16. Bizim sistemimizde 128'e kadar destekliyor. Peki işlemcimize bakalım. İşlemcimize tekrar döndüğüm zaman işlemcimizin bir frekans arttırma RAM olarak ne kadar yaptığı, artacağı falan vesaire ben burada göremedim. Tabii ki biraz daha ayrıntılı bir araştırma yapabilirsiniz veya alacağınız yere de sorabilirsiniz. Ama dediğim gibi gayet de uygun bir RAM aslında koymuşlar. İçerisinde 16 GB olması ise bizim oyunlarda FPS olmasını çok iyi, yani idare ediyor. FPS artışı çok yüksek oluyor. Yani bu sizin 16 GB RAM sizi yıllarca götürür arkadaşlar. Ola ki işinize biraz daha RAM arttırmak istiyorsanız alırsınız 2 tane daha, ama aynısından alın ve takın. 4 tane soketiniz var. İkisi boş. 2 tane daha alırsınız. 16-32 GB eder. Canavar gibi yıllarca daha kullanabilirsiniz. Bu da güzel Corsair'in RAM'lerden bir tanesi. İşte en önemli parça ve tabii ki piyasada da bulunamayacak parçalardan bir tanesi ekran kartı. 3060 RTX Elite 12G diye geçen bir ekran kartı. Benim de yani tek alamıyorsunuz. Satışı yok gördüğüm kadarıyla kendi sitesine, ama başka yerden bulabilirseniz bulun, ama fiyatları çok yüksek. Yani hazır sistem aldığın zaman fiyatlar uygun oluyor. Adamlar bu şekilde bir politika yürütüyorlar. Baktığınız zaman 3 tane fanlı olduğunu görüyorsunuz. Gayet de güzel. Bu ekran kartında kaldıramayacağınız, açamayacağınız, işte darboğaz yaratacak vesaire durumlar söz konusu olamaz. Darboğazda tabii ki bazı durumlarda yaşarsınız. Bu da çok üst noktalarda yaşanabilen durumlar olabilir, ama yani bunda zaten oynayacağınız oyunlar mükemmel performanslı oynarsınız arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimiz zaman da
fan sisteminin yönlerinin nasıl olduğunu siz bizler de görüyorsunuz. Çünkü hava sirkülasyonunun iyi sağlanması gerekiyor her zaman. Aşağı doğru indiğimiz zaman da evet, arka tarafını görüyorsunuz. Güzel bir soğutucu ve sistemler yapmışlar. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman tamam. Burada da böyle bir şey var. Şimdi şöyle yukarı çıkalım dostlar. Hemen şöyle çıkalım. Şartname, yani teknik özelliklerine bir değinmek istiyorum. Arkadaşlar ben bir ekran kartında ne arıyorum biliyor musunuz? Ben çünkü grafik edit da çok yapıyorum. Çünkü yani kanalımız gereği videolar çekiyoruz ve edit yapıyoruz. Burada render yapacağımız zaman, yani paketleme, yani encode olaylarında CUDA değerleri çok öne çıkıyor. CUDA değeriniz ne kadar yüksek olursa ekran kartında yapacağınız renderda hem aksamalar hem sıkıntılar olmaz, hem de çok çok hızlı bir şekilde biter. Arkadaşlar görüyorsunuz buradaki CUDA değeri 3584. Yani mükemmel ya. Gerçekten de tek satılsa şu ekran kartı, yani uygun fiyatta tek satılsa hemen alırım. Ama dediğim gibi sadece bu ekran kartı için bu sistem alınır. Kesinlikle alınır. Yani dediğim gibi sadece ekran kartı için gidip alabilirsiniz ya. Yani 11 bin lira tamam. Peki piyasa geneline baktığımız zaman abi 40 bin lira 30 bin liraya satılıyor. Yani hakikaten yani öyle. Ama bakın çok uygun. Yani hafıza saatinin frekans değerine baktığınız zaman 15.000 MHz'e geliyor. Yani 15 GHz gibi bir frekans değerini sağlıyor. 12 GB'lık bir RAM'i var. Bu da çok ayrı bir şey. GDDR6 kullanıyor. 192 bitlikmiş. 360 gigabit per saniye band yuvası var. Yani veri transfer olarak adlandırabiliriz. 4K desteği var. Zaten görüyorsunuz. Sizler de çözünürlük olarak da burada yazmaktadır. Diyor ki önerilen power supply 650 watt diyor. Display port görünmekte, hem de 2 tane, ve HDMI port görünmekte, yine 2 tane. Toplamda 4 tane görüntü gönderebiliyor. Zaten burada çoklu gönderim 4 tane oldu da yazmaktadır. Dediğim gibi bu ekran kartını, sadece bu ekran kartı için bu sistem toplanır arkadaşlar. Sıradaki parçamız hard diskimiz. Hard diskimiz yine Corsair'in, yine bunu ben resmi sitesinden tam bulamadım. Çünkü farklı bir kodu var. Sadece şu B olanı yoktu. Sadece B olmayanı var aslında. Ben yine eşit birebir olsun diye bunu yine Synergy'nin kendi sitesinden sizlere getirmeye uygun gördüm arkadaşlar. 480 GB'lık bir kapasiteye sahip. Okuma hızları ise size de görüyorsunuz 3480 MB'a 2000 MB M.2 SSD. Canavar ya, canavar. Bunu kurun. Buna Windows'u kurun. Canavar gibi makineniz açılması, kapanması, dosya transferleri vesairelere mükemmel hızlı bir şekilde. Yani diyeceksiniz ki ya ben şimdiye kadar böyle bir hard diski niye almadım diyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten bu M.2 her zaman söylüyoruz. Bu yeni teknoloji. Bu yeni teknoloji sahiplenin bir şekilde elde etmeye çalışın arkadaşlar. Teknik değerlerde zaten fazla değinmeye gerek yok. Sizler de zaten size söyledim. PCI Express 3.0 çarpı 4 jenerasyon 3 diye geçiyor bu. Bu da yine Corsair'in 480 GB'lık Force Series MP510 diye geçen bir depolama birimi. Şimdi buraya kadar bütün parçaları edindik. Sadece bütün parçalarında içine bunu kapsayacak bir kasamız olacak. Kasamızda yine Corsair'in Carbide serisinden Spec Delta ve 550 wattlık artı 80'lik temperli, camlı, RGB'li vesaireli bir kasa. Ben yine bunu Corsair'in kendi sitesinden de ayrıntılı bir şekilde bulamadım. Ya var mıdır? Vardır illaki. Belki yeni çıkmıştır ama bilemiyoruz. Ama zaten bu hazır sistemimiz yeni bir hazır sistem. Yani Synergy'nin oluşturmuş olduğu hazır bir kasa, hazır bir oyuncu bilgisayarı diyebiliriz. Ben dediğim gibi kasayı tam şeyini bulamadım. Ben yine Synergy'nin kendi sitesinden bilgilere bakacağız. Aşağı tarafta mesh yapmışlar. Ön tarafı böyle kapatmışlar. Yani zaten şurada görüyorsunuz. Hava sirkülasyonu nasıl yapılacağı vesaireler görünüyor. Kasa yapısı da gayet güzel arkadaşlar. 3 tane fan dahili olarak geldiğini görmekteyiz ve bunlar RGB'li bir fan olarak geçiyor. Temperli cam yan panel olarak geçmekte. Çok yönlü soğutma sistemleri. 4 adet 120 mm'lik soğutma fanı sistemimizi soğutmak için vesaire. Tabii ki sizler de alacağınız zaman, almadan önce mutlaka hangi site olursa olsun fark etmez, alacağınız yere illaki her şeyinizi sorun arkadaşlar. Yanlış bir şey yaşamayın. Sadece burada arkadaşlar güç kaynağının
Ayrıntılı bir değerleri, özelliklerini bulamadım. Sadece 550 wattlık işte 80 plus yazıyor. Bronz mu, gold mu, silver mı, platinyum mu? İşte kısa devre koruması var mı? Kaç tane bir koruma sistemler var? 4 mü, 5 mi, 6 mı, 8 mi? Onlar yazmıyor ama mutlaka alacağınız zaman bunları da sizlere de sormanızı öneriyorum şiddetle. 2 tane 2,5 inçlik, 2 tane de 3,5 inçlik hard disk yuvası, genişleme yuvaları mevcutmuş arkadaşlar. ATX, micro ATX anakartlarda destekliyormuş. 7 tane genişletme soket arka taraftaki yerde mevcutmuş. Güç kaynağı altta ve bir tane kulaklık, 2 tane de USB 3.0 bağlantısı mevcutmuş. Yani kasa olarak benim hoşuma gitti ama biraz böyle tam bir teknik özelliklerine, özellikle power supply'ın teknik özelliklerine ulaşamadığım için yani ben fazla bir şey diyemiyorum ama şuradan bakalım. Yani 4 tane fan varmış. Şimdi bu sistemi alıyorsunuz, 11 bin küsür lira, 12 bin lira para veriyorsunuz. Adamlar da bir tane fare koymuşlar. Fare de benim de yine hoşuma gider. Yani bir yapıya sahip kablolu, yine Corsair'in bir faresi, Katar Pro Ultra hafif diye geçiyor. Bunu ben Corsair'in resmi sitesinden bulduğum için buradan sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Gayet de güzel. DPI tuşunun üstte olduğunu görüyorsunuz. Yanda ileri ve geri tuşların ne olduğu vesaireler yazmaktadır. Screw lock vesaire burada yazıyor, görünüyor arkadaşlar. Benim de hoşuma gitti. Şimdi USB bağlantılı olduğu yazmaktadır. Kablosu da gayet sağlam olduğu yazıyor. DPI değerleri. Şimdi şuna geleceğim arkadaşlar. Hemen şöyle bir aşağı doğru ineceğim. Bu sistemde şuraya tıkladığımız zaman dostlar bu Synergy'nin kendi sitesindeki, yani bu verdiği değerleri gösteriyor. Burada pek fazla bir değeri ben göremedim. Bakın şöyle baktığımız zaman yani terimsel değerleri, teknik değerlerini göremedim. Teknik özelliklerine giriyorum. Bir şey yok. Bakın yani bu bir eksik. Yani eğer ki Synergy kardeşlerim beni dinliyorsa biraz daha ayrıntılı yaparsanız daha iyi olur. Ha biz elimizden geldiği kadar tabii ki hani teknolog kanalı olarak elimizden geldiği kadar bir kendi çapımızda araştırmalarımızı yapıyoruz ama bunlar da hani bir öneri olarak bir Synergy kardeşlerimin, Synergy Gen TR kardeşinin de orada bunları da ele almalarını doğru olacağını düşünüyoruz. Evet, şimdi gelelim arkadaşlar Corsair'in kendi sitesinde hemen baktığı zaman hemen diyor ki 12.4 dpi'lik bir nasıl söyleyeyim optik olayı var, sensörü var. 3x'lik dpi seçebiliyormuşuz, switch yapabiliyormuşuz önden bilen vesaire üstten. Zaten burada da tuşlarından gösteriyor 3 numara olduğu vesaire. Burada ayarları yazıyor arkadaşlar. Şimdi buraya geldim. Bu da dediğim gibi Corsair'in kendi sayfası. Arkadaşlar Corsair'in bakın buraya baktım. DPI değerini görüyorsunuz değil mi? Evet, şurada baktığımda başka bir değerini göremedim. Şimdi teknik özelliklerine geliyorum. Burayı iyice izleyin mutlaka. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Ben her zaman bunu söyleyeyim. Paylaşın arkadaşlar. Siz teknolog kanalı olarak da büyürsek de sizlere fayda oluruz. Şimdi arkadaşlar geldik. 2 bölge RGB varmış. Optik sensörmüş. Makro ve eşleşme değişik bakın. Makro ve anahtar yeniden eşleşme yokmuş. Bilginiz olsun. Bellek profili 1 diye geçiyor. Fare düğme tık dayanıklı vesaire bunları geçtim arkadaşlar. Şu tarafa bakalım. Gramajı yazıyor. Kablonun uzunluğu yazıyor. Yazılımsal desteği vesaire oyun tarzlarını yazıyor. Rapor oranları da burada yazıyor. Her neyse. Şimdi bir oyuncuysanız sizi en önemli unsur buradaki IPS değeri. Monitördeki IPS'e karıştırmayın. Tepkime süresi aslında. Buna yine mantık olarak baktığımda tepkime ama mouse'lardaki IPS değeri çok önemli. Corsair'in kendi sitesinde de bulamadım. Bakın Synergy'de de herhangi bir bilgiye yok. Corsair'in kendi sitesi yok. Ben de başka bir siteye girdim. Tabii ki yabancı bir siteye girdim. Burada sensör var arkadaşlar. Bakın şurada sensörünü görüyorsunuz. PAV3327 diye geçiyor. Ben bu sensörün ne olduğuna baktım. Çünkü buradaki IPS değeri, tepkime süreleri vesaire bu sensör yapar. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman nominal maksimum izleme hızı ve hızlanma değerleri 220 IPS ve 30 G'ymiş. Bu kadar. Ya bu değer. Bana bu değer önemli. Ben eğer ki bunu istiyorsam bu değer üzerinden yapabilirim. Çözünürlük 100 CPI'lik adımlarla 200 ile 6200 CPI arasında ayarlanabiliyormuş. Budur abi işte. Ama ne dersiniz? Abi peki bu ne demek oluyor? Abi burada aşağıda da yoklama hızına gelince yazılımda herhangi bir nedenle değişme seçeneği olmadan
1 giga 1 megahertz yani 1 milisaniyelik bir band süresi anlamına gelir olarak ayarlanmıştır gibi gibi. Zaten burada da bazı testler var. Dileyen arkadaşlar da daha ayrıntılı da kendince araştırabilirler. Ama dediğim gibi bu mouse da alınır mı? Alınır abicim. Yani zaten yanında geliyor. Bakın hediye. Bu kadar. Zaten ana sayfamız tekrar yukarı çıktığın zaman Corsair Qatar Pro Ultra Optic Gums mouse, gaming mouse hediye ediyor. Bu kadar arkadaşlar. Evet, gayet de güzel bir sistem olduğunu sizler de gördünüz dostlar. Dostlar, elimden geldiği kadar hazır sistemleri sizlere tanıtmaya çalıştım. Bu sistemler çok uygun. Özellikle 3060 ekran kartının olması bu sistemi gidip alma sebebidir. Bilginiz olsun. Çünkü ekran kartını ayrı bir şekilde bulamazsınız. Bulursanız da fiyatları çok yüksek. Sadece bu sistemi alıp sadece ekran kartını kullanabilirsiniz. İstediğiniz oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. FPS vesaire sıkıntıları yaşamazsınız. Umarım güzel video olmuştur. Ben elimden geldiği kadar Teknolog YouTube kanalı olarak güzel videolar yapmaya çalışıyoruz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın, olmayanlar varsa like atın, videomuzu paylaşın ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.